Herkese yeniden merhaba. Yeni bir videoda yeniden beraberiz. Son videomu bitirmeden önce bir konudan bahsetmiştim. Çok kısa geçtim ama anladığım kadarıyla o konuyu ciddi açıklamak lazım. Nedir bu konu? İnsanlar neden Bali'ye gelmeye bu kadar hevesli? Ya da niye bu kadar çok ilgi gösteriyorlar? Ya da Bali'ye gelmekten ne bekliyorlar? Yani bu ve benzeri soruların inceleyip yani aranan şeyin burada elde edilip edilemeyeceğini, beklentilerin karşılanıp karşılanmayacağını anlatmaya çalışacağım. Ondan önce bir hatırlatma yapayım lütfen. Bu videoları izleyin, sonuna kadar izleyin. Çünkü konular başladığımız zaman böyle çok hemen baştan anlatılacak şeyler değil. Sırayla anlatıyoruz. Bazı şeyler kaçmaması lazım. İkincisi beğenin, yorum yazın, fikirlerinizi yazın, konu önerisinde bulunun. Ondan sonra işte bir de paylaşın. Paylaşırsanız iyi olur. Gelelim konuya. Ben uzun süredir bunu düşünüyordum. Yani bu hani tartıştığımız zaman zaman benim anlatmaya çalıştığım, açıklamaya çalıştığım ya yapmayın şu insanları kandırmayın burası bu kadar rahat bir yer değil. İnsanların hayallerle oynamayın, beklentilerle oynamayın dememin sebebi esasen buydu. Şimdi İnsanlar Bali gibi bir yere neden gelmek ister? Tamam, tropikal bir bölgedir, Asya'dır, değişik bir kültürdür, güzel bir adadır öyle diyelim. Ha çok düzenli, çok organize bir ada falan değil. Onu ileriki videolarda gösteririm. Hatta çektim, hazırladığım bazı görüntüler var. Yani gördüğünüz zaman şok olacaksınız. Buna mı bu kadar millet hevesle diyeceksiniz? Tabii güzel yönler, yanları da var, kötü yanları da var. Ben onları şimdilik geçeyim. Böyle bir yere, tropikal bir adada, e, soğuk olmayan, fiyatların nispeten Türkiye'nin bugünkü durumuyla kıyaslandığı zaman daha uygun olduğu düşünülen ki nispeten öyledir de bir adaya gelmek istemek normal ama şunu bileceğiz yani burası başka bir ülke. Bir ülkeden kalkıp bir başka ülkeye yerleştirmek için bazı koşulları yerine getirmek lazım. Mesela vizeydi, çeşitli vizeler. Hangi tür vizeler bana uyar? Ya da esasında şu soruyu sormak lazım. Ben neden gitmek isterim? Ya ne yapacağım? Ne için Bali'ye gitmek istiyorum? İş kurup para kazanmak için mi? İş kurup nasılsa geçiniyorum. Nasılsa benim param var, kaynağım var, işte ülkede diyelim gelirim var, şuyum var, buyum var. Ama cebimden harcamak yerine küçük bir iş kurup işte oradaki geçinme, oradaki yaşanma katkı sağlayacak bir şey, gelir elde edip bu arada da turist gibi gezerek, dolaşarak, değişik yerler görerek rahat bir yaşam sürdüreyim mi? Amaç şimdi çünkü para kazanma amacı olabilir. Bir de böyle bir hayatı kurmanın, onun temellerini atmanın şey olabilir. İki, kısa süreli turizm için mi gideceğim? Bu zaten farklı bir konu. Üç, ya çok ucuz diyorlar. Araziler, evler, tarlalar, villalar çok ucuz. Satın alınabilir ama ben Türkiye'de işte şu kadar param var. Ev mi satsam diyelim ki 300 bin dolar yapar, 200 bin dolar yapar Türkiye'de lafın gelişi. Ben bunun 5 bin dolarla, 10 bin dolarla, 20 bin dolarla orada ev alırım. 2 tane, 3 tane ev alırım. Villa alırım. Kiraya veririm. İşte çalıştırırım, şu yaparım, bu yaparım diye yanlış bilginin üzerine hayat kuranlar da var. Tabi bu onların kabahati değil. Onlara verilen bilginin yanlışlığı. O bilgiyi de bilerek ve isteyerek kendisine müşteri kazanmak için, kendisini burada yaptığı işe müşteri bulmak için yanlış bilgi verenlerin kabahati ama tabi bunu araştırmak lazım. Yani bir tek kişiden aldığınız bir bilgiyle bilmiyorum hayatınızı değiştirecek ciddi bir kararı nasıl alırsınız? Onu da kişilere bırakıyorum. Çünkü ülkeyi terk edip bir başka ülkeye yaşamaya gitmek, yerleşmeye çalışmak ciddi bir karardır. Hayatınızı köklü bir şekilde değiştirir, yaşamınızı değiştirir. Belki maddi durumunuzu değiştirir. Belki öbür türlü yani sağlığınızı, hayatınızı, yaşam biçiminizi değiştirir. Her neyse bunlar tabii ki kişisel tercihlerdir ama doğru bilgi üzerine yapılan tercihler her zaman daha az yanıltır, daha az problem çıkar. Onun için turizmden başlayayım. En basiti. Avustralya, Avustralya diyorum kafaya bir şeye gidiyorum. Bali'de
turistler için bir on arrival, yani geldiğimiz zaman havaalanında para vererek işte 40 dolar civarında sanıyorum, hatta 35 mi? 35 dolar civarında Amerikan doları olarak bir para verip bir aylık vize alıyorsunuz. Bu bir. Bu vizeyi buraya gelmeden önce online alabilirsiniz. Gene vize on arrival'dır. Parasını ödemişsinizdir, vizenizi almışsınızdır, kayda geçmiştir. Biraz sonra onun ne fark ettiğini de anlatacağım. Bu iki. Bir başka vize 2 aylık vize isteyebilirsiniz. Bunu mutlaka online almanız lazım ya da konsolostan almanız lazım, öyle söyleyeyim. Yani on arrival, buraya geldiğiniz zaman, havaalanına geldiğiniz zaman ben 2 aylık vize istiyorum diye vize alamazsınız. Söyleseniz de alamazsınız. Peki ne fark eder? Şöyle fark eder. Vize on arrival olarak burada alınan vizeyi uzatma şeyiniz yok. Şansınız yok. Yani diyelim ki 1 aylık geldiniz, 1 ay bitince geri dönmeniz lazım. Ama siz beğendiniz, dediniz ki "Ya, durumumuz da iyi. Bütçe olarak ayırdığımız paradan da hala duruyor. Yani 1 ay daha burada kalabilirim" derseniz giriş çıkış yapmanız lazım. Tamam. Bunun önemi bu. Ama online aldıysanız bu 1 aylık vizeyi 3 kere uzatma hakkınız var. Yani toplamda ne oluyor? 3 kere 3 ay. 1 aylık almışsanız 3 ay. 2 aylık almışsanız 6 aya kadar buradayken ayrılmadan uzatma imkanınız var. Dolayısıyla 6 aya kadar kalabilirsiniz. Yani 2 aylık online vize alıp gelmişseniz 3 defada uzatarak, 2 defada uzatarak, neyse kafayı karıştırmayayım, ama toplam 6 ay burada kalabilirsiniz o vizeyle. Fark bu. Yani online ya da on arrival almanın farkı bu. Başka bir fark yok. Ücretleri de aynı, işlemler de aynı. Bu turistler için. Zaten turist dediğin adam belli bir bütçe ayırmıştır. Bir plan yapmıştır. Büyük bir ihtimalle kalacağı oteli ya da işte resort ya da ne bileyim ki ev kiralayacaksa kiralayacağı evi, villayı, her neyse ne kiralayacaksa onun planladığı tatile göre hazırlığını yapıp onları da ayarlayıp gelmiştir. Öyle kabul ederiz. Çünkü yoksa e, şeyin bir alemi yok, gelmenin bir alemi yok. Çünkü burada turist bir bakıma para harcamaya gelen kişi demektir. Giden ya da bir ülkeye gidiyorsa. Peki. İş dedik. İş için. O da iki türlü. Bazıları şöyle düşünüyor. Ya eğer işte şu kadar para harcar, şu belgeleri de verirsem ve iş kurmak için başvurur ve onları, işlemleri tamamlarsam 2 yıl, 2 yıl daha uzatarak 4 yıl ben Bali'de yaşarım. Bu iş o kadar basit değil. Niye? Yani sırf bu maksatla düşünenleri ikaz etmek için söylüyorum. O kadar basit değil. Neden? İşi, şirketi kurdunuz. 1 sene içerisinde faaliyete geçirmek zorundasınız. Yani ne? Çünkü şirket kurarken sizden iş planı isteyecek. Ne yapacaksınız? Hangi alanda çalışacaksınız? Ona göre de bir sürü formalitesi var da, seçtiğiniz alana göre işte turizmdir, sağlıktır, gıdadır vesairedir. Ne alanı seçtiysem dair değişik formaliteler var. Ama biz sadece şeyden bahsediyoruz. O verilecek 4 yıllık oturum dedikleri, daha sonra uzatılabilir. Ama iş yapıyorsanız, şirketiniz faal çalışıyor, vergisini ödüyor, buradaki kanunlara, kurallara uygun çalışıyorsa o 4 seneyi de uzatırsınız. Çünkü şey devam ediyor. Ama ne dedik? Eğer bunları yapıyorsanız, ben bunu sadece bir vize fırsatı olarak değerlendireyim. Ya da işte şirket adına mal alınabiliyormuş. Ki bunlar lease'tir. Onu da tekrar tekrar hatırlatıyorum. Tekrar tekrar hatırlatıyorum. Satın alamazsınız. Onu bir aklınızdan çıkarın. Öyle bir şey yok. Hiç olmadı. Vallahi ileride kanun değişir. Endonezya toprak satmaya karar verirse belki olur. Ama şu anda yok. Hiç olmadı. Ama uzun süreli kiralama, şirket üzerine kiralamak daha kolaydır. Tabii ki bir şirket varsa şirkete ofis kiralarsınız en azından bir. Ne bileyim, ya da şirket eğer bir restoran, bir kafe gibi yerse dükkan kiralarsınız. Ne bileyim, bir inşaat yapacaksanız, inşaat üzerine çalışacaksanız ona göre işte bir ofis, bir çalışma yeri kiralarsınız. Bunlar mecburidir. İsteğe tabi değil. Bunları yapmak zorundasınız. Çünkü iş kuruyorsunuz, iş planınızı veriyorsunuz. İş planını verirken bunların tamamını zaten kabulleniyorsunuz. Bir şey daha var kabullendiğiniz ve kimsenin bahsetmediği bir şey. Şimdi şirket kurulurken 600 bin, 700 bin Amerikan doları sermaye onayı, yani
noterde belgeler yapılırken ben bu kadar sermaye koyacağım diye kağıt imzalıyorsunuz. Ha, o kadar parayı veriyor musunuz? Yok. Çünkü bu süreç içerisinde işletmeyi başlayıp yürütürken yapılacak işlem olduğu için baştan sizden o parayı getir koy demezler. Ama siz imzalıyorsunuz. Diyorsunuz ben çalıştıracağım. Ha, kazanırsa zaten onu bulur. Yani 4 sene, 5 sene, 6 sene neyse çalışıp para kazanırsa toplamı zaten o sermayeyi bulur. O ayrı bir konu. Ama bunu da bilmek lazım. Yani öyle sadece benim 15-20 bin dolar, ya işte 4-5 bin dolar Ahmet'e veririm, o da bana bir şirket yer bulur. Bu işleri yapan bir ofis var, ayarlar. İşte 3 kuruş orak komisyon, 5 kuruşuna bana 4 bin dolara, 5 bin dolara ben şirketi kurmuş olurum. 2 yıllık vizem almış olurum. Daha sonra 2 sene daha uzatırım. 4 yıl orada kalırım. Güzel görünüyor. Ya 4-5 bin dolara Bali'de 3-4 sene oturum aldım dediğin zaman hoş görünüyor. Ama öyle değil. Aslında o masraflar çok daha ucuzdur. Onu da söyleyeyim. Ben listesini çıkarttım. En yukarıdan en aşağıya. En yüksek maliyeti 2700 dolar. Daha doğrusu en yüksek charge yapanlar. Çünkü her şirket kendine göre ayrı fiyat koyuyor. Yani 1700 dolardan tut 2700'e çıkan rakamlar. Hani siz 5000 dolar vermişseniz 6000 dolar o gitmiştir onu. Birisi üflemiştir, atmıştır cebine. O ayrı bir olay. Onun için diyorum hep araştırın, araştırın, araştırın. Ya hiçbir şey bilmiyorsanız bak ben size bir şey söyleyeyim. Hiçbir şey bilmeyen adama dil bilmesine de gerek yok. İndirin ChatGPT'yi. Türkçe sorunu arkadaş. Tahmini maliyeti işte Bali'de şirket kurmak istiyorum. Ya da şirket kurmak isteyenlerin şirket kurma işleminin tahmini maliyeti nedir diye. Sana o listeyi çıkarır döker der ki ve linklerinde verir der ki şu şirket bu kadar charge yapıyor. Çünkü onların siteler var. Zaten ChatGPT oralardan buluyor. Gidip onların web site'larına bakıyor. Ne istiyor bunlar? 1700 dolar. Bu ne istiyor? 2000 dolar. Bu ne istiyor? 2700 dolar. Diğer masraflarını koyuyor işte ilk sermaye olarak bir 4500 lira bankaya yatırmanız lazım ama o sizin paranızdır. O onunla bir ilgisi yok. Yani o para sonuçta siz kendi hesabınıza koyduğunuz kendi paranız. Sadece adamlar görmek istiyor. Ya var mı bunun bir 4-5 bin dolar ön sermaye olarak koyacak şey? Onu görmek istiyor o kadar. Yani o para sizindir. Kendi hesabınızdadır. İstediğiniz gibi kullanırsınız. Dolayısıyla şeye ben onu maliyete koymuyorum. Bu şekilde şirketinizi hiç buraya gelmeden o işleri yapan şirketlerle temas kurarak kurdurabilirsiniz. İşte bazıları diyor ki ben soruyorum, tartışmalar oluyor, yazanlar oluyor, soranlar oluyor. Diyor ki adam İngilizce bilmiyor, ne yapsın? Buradaki de İngilizce bilmiyor. Hadi biliyor diyelim. Ve kardeşim bunun artık her türlü dil tercümesi var, şu var. İkincisi yurt dışına iş yapacağım diye yola çıkan adam hiç mi İngilizce bilmez? Yani hiç bilmiyorsa nasıl çıkacak? Hangi kafayla? Farz et ki her şey tamamlandı, çok ucuza da mal oldu. En güzel yerde de bir sadece örnek vereyim. Kafe açtı, restoran açtı. Tamam. Nasıl işletecek bunu ya? Yani resmi dairelerle hiç ilişki olmayacak mı? Hiç yazışması olmayacak mı? Gelen müşteriyle hiç muhatap olmayacak mı? Ne bileyim şundan bundan. Diğer insan yani biraz olacak. Ya da birini kiralayacaksın. Bir adamı bulacaksın. Diyeceksin bana tercümanlık yap. Bana şu işlemleri yap. Benim adıma şurayla konuş. Şuraya e-mail yaz. Buraya telefon et. Sor, öğren. Ne kadardır parasını ben göndereyim. Bana hesap numarası gönder. Bana invoice göndersin. Parasını aldım. Şu kadar parayı şu iş için aldım diye bana invoice'ımı göndersin. Bunları da göreyim. Resmi işlemlerimi yaptırayım. Bu kadar basit. Yani Ahmet'e, Mehmet'e ille de Türkçe konuşana ihtiyacınız yok. Onu demeye çalışıyorum. Yani ben gülüyorum. Çünkü rehberlik yani neredeyse burada bir iş alanı açılıyor. Sırf rehberlik yapayım desen, Türkçe biliyorum, İngilizce biliyorum desem, burada da çalışma izni alsam. Çünkü şöyle bir şey var. Bali'de siz şirket de açsanız çalışma izniniz yok. Bak şirketiniz var diye size çalışma izni vermiyor. Eleman çalıştıracaksınız. Buradaki elemanları buradan kiralayıp çalıştıracaksınız. Ha, işiniz gereği çalışma iznine ihtiyacınız var. Başvurursunuz, onun ayrı işlemleri var, ayrı süreci var, ayrı masrafları var. Yatırır, yapar, eder, işlemlerini yapar, çalışma izni de alabilirsiniz. Ama almak zorundasınız. Almadan çalışamazsınız. Yani diyelim ki dönerci açtınız, adama döner kesmeyi, döner takmayı öğreteceksin. Sen öğretemezsin. Gidip şeyin başında durup
Öğretemezsin. Çünkü çalışıyor olursun o zaman. Anlatırsın, gösterirsin, tarif edersin, o kadar. Önemli bir şey bu. Bunlar çoğu insan atlıyor, söylemiyor. Çünkü onlar tüccar. Ne kadar müşteri getirirsem Türkiye'den benim karım o. Ben getiririm, ona bir şirket kurarım. Sonradan bana bozuk atsa da bana kızsa da önemli değil. Ben 4-5 bin dolar ne çarptıysam, 2 bin dolar, 3 bin dolar, 4 bin dolar ne çarptıysam çarptım gitti der. Unutur. Ama diyorum ki insanlar hani ne derler? Educated information mı desem? Yani aldığın bilgiyi bilinçli, doğru al. Onları bil, doğrusunu bil. Kararını verirken hata yaparsan dersen ki ben hata yaptım. Ne yapayım ya, bana kimse yanlış yönlendirmedi. Kimse bana yanlış bir şey söylemedi. Ben düşünemedim, hata yaptım. Eyvallah. Şirket işte böyle. Maliyetleri 4-5 bin dolardır değil, onu söyleyeyim ben size. 4-5 bin dolar diyorsa en az 2 bin dolar sizi çarpıyordur. En az 2 bin dolar çarpıyordur. Öyle 100 dolar 200 dolar olsa dersin sorun değil, afiyet olsun. 500 dolar vereyim, zararı yok dersin, ama yani neredeyse maliyete kadar da o cebine atıyor. Ve o işi de o yapmıyor. Gidiyor işte o ajantalardan birisiyle anlaşıyor. Diyor ki ben sana müşteri getiririm. Aha müşteri şunları yap, ücretine şu, hatta indirim de ister ondan, oradan da biraz kopar falan, uzatmayalım. Bunlar hepiniz tahmin edebilirsiniz, bilebilirsiniz. Bilinmeyecek şeyler değil. Kafa bu. Ee, Mülk alırında yerleşirim diyenler unutsun. Öyle bir şey yok. Yani ben burada oturuyorum. Bak, oturma iznim var, kitasım var. Yani hiç sorunum yok. Oturma iznim var. Bu kiraladığım yeri uzun süreli kiralayabilirim. Derim ki ya bana 10 yıllığına ver, 15 yıllığına ver. Bu mülk alma değil zaten de. Günü geldi, benim vizem uzamadı. Başka bir sebeple vizem günü doldu. Ne yapacağım? Ha, bunu çalıştırırım, devrederim, başkasına kiraya veririm. Ya da bir acente ederim ki benim adıma işte çalıştır, ver kiraya. Airbnb mi yaparsın? Turistlere mi verirsin? Uzun süreli yıllık, aylık, 6 aylık diğer insanlara mı verirsin? Bir şekilde çalışsın, çünkü o senindir. Parasını vermişsin. Günü gelene kadar senindir. Devretmezsen, satmazsan senindir. Satma derken işte kirayı devretmezsen. Çünkü bazen de Türkçe'de kullandığımız kelimeler insanları yanıltıyor. Satın alma diyoruz, satma diyoruz. Halbuki ne satın alma var, ne satma var. Kiralama var, kirayı verme var, devretme var kirayı. Olay bu. Şimdi ben konuyu fazla dağıttım gibi bu şeylere girince. Gene aynı soruya geleyim. Arkadaşlar, özellikle heveslenen ve ekonomik durumu çok iyi olmayanlar. Yani kıt imkanlarla geçinenler. Bu kıt imkan nedir Türkiye'de? Kıt imkan, açlık sınırı neredeyse 30 bin dolar. 30 bin TL, pardon, Türkiye'de. Neredeyse açlık sınırı o. Ha, asgari ücret biraz onun altında, ama yani normal bir geçinmenin, kirayı verdikten sonra kira veriyorsan geçinmenin sınırı belli. Bir Amerikan dolarıyla eğer 1200, 1100, 1200 ve üstü bir gelir sağlayamayacaksanız, emin olun burada geldiğiniz zaman pişman olursunuz. Bir ay belki o şeyin başka bir yere gelmiş olmanın, etrafı çok merak etmen, oraya buraya bakıyorum falan filan derken bir ay geçer gider. İkinci ayın sonunda dersen ben burada ne yapıyorum? Tamam, karnımı doyuruyorum. Yatacak bir yerde buldum. Kirayı da veriyorum. Ondan sonra? Ondan sonrası ne? Bir yere çıkamıyorum, çünkü çıkmam için bir motosiklet gerek. Ya satın alacağım ya kiralayacağım. Satın alsan işte şu kadar para, kiralarsan ayda 1,5-2 milyon rupiya. E Bunun tabii başka giderler de var. Petrol alacak falan, çok pahalı değil ama yani giderler. İçtiğin suya kadar giderdir. Buradaki musluktan suyu içemezsin. İçersen yarın hastanedesin. Bugün hiç, yarın hastanedesin. Garanti. Bali beli dedikleri bir hastalık var. Hiç affetmez. Virüslü bir su yani. Dolayısıyla yemek yapacağın suyu da büyük damacanalarla satın almak zorunda. Çok değil, 20 bin rupiyadır. Ama işte haftada 2 tane 3 tane alıyorsun. Elektrik parası veriyorsun. Çünkü bu kiraların birçoğu elektriği içermez. Bazıları içer, bazıları da elektrik dahil, ama çoğu dahil etmez. Çünkü yani benim burada işte orada air condition var. Orada da fan var. Öbür tarafta bir fen kendisinin var. 2 fen ben almışım. Burası sıcak yer. Bunların hepsini çalıştırırım elektrik bedava diye. Televizyon akşamlar açık bırakırım. Bilmem ne yaparım. Yani düzensiz kullanım dünya elektrik gider. Onun için mümkün olduğu kadar elektriği bunun dışına tutmaya çalışırlar. Yani maliyet yükselir. Onun için düşük ücretli e, ve düzenli, eğer gelir demin bahsettiğim mesela 1200, 1500, 1600, o paraya geçinilir. Geçinilmez demiyorum. Kimse yanlış anlamasın.
Yani 1400-1500 dolar aylık gelirim var ve düzenli bunu sağlayabiliyorsan geçinirsin Bali'de. Çok rahat olmaz, çok lüks olmaz ama biraz böyle lükslerin de olur. Yani bir kafeye de gidebilirsin, bir restorana da gidebilirsin. Bir motosiklet kiralayıp bilmem ne yapıp sağa sola da gidebilirsin. İşte gidip süpermarketten alışveriş yaparken biraz daha elin rahat davranırsın alacağın eşyalarda vesaire. Bunlar olur ama kiraya bağlı bunlar hepsi. Sonuçta gelip kiraya bağlanıyor. Çünkü burada kiralar peşin ödenir. Yani aylık kiraladıysan aylık peşin verirsin. 6 aylık kiraladıysan 6 aylık peşin verirsin. Yıllık kiraladıysan yıllık peşin verirsin. Ha, yıldan fazlasını dersin ki bir yıllık peşin veririm. Öbür yılın başına peşin veririm. Ama peşin verirsin. Yani bir toplu bir para vermek durumundasın. Başka buranın ne avantajı var? Şimdi özellikle gelir düşük olup da heveslenenlere söylüyorum. Çünkü öbürlerine bir yerde diyorum ya bana ne adam parası var ya da param var zannediyor. Ona inanıyor. 40-50 bin doları bir para zannediyor. Giderim ben Bali'de hayat kurarım, iş kurarım, para kazanırım. Valla o onların bileceği iş. Onlara benim diyecek bir şeyim yok. Çünkü o para 3-4 ay burada yaşamasını etmez. Bırak iş kurup para kazanmayı. 3-4 ay burada yaşamasını anca yeter. Hele biraz da ilk geldim diye sağa sola dalarsa o da ayrı bir dava. Bugün bir video dinledim. Gene işte bu video yapanlardan biri. Neredeyse her üçün lafın birisi buranın havasına ve kadınlarına güvenilmez. Yani orada gıcıklamaya çalıştığı, insanları teşvik etmeye çalıştığı kadın lafıdır. Başka bir şey yok. Buranın havasına niye güvenilmez? Burada iki mevsim var. Raining season bir de diğer zamanlar. Raining season işte Nisan geldi bitiyor. Yani yağış mevsimi. Bu bütün tropikal bölgelerde böyle. Onun için havasına güvenilmez de bir şey yok. Orada işte seyirci, taraftar, izleyici gıdıklamak için kadın lafına yapmayın, etmeyin, gözünü seveyim. Dünyanın neresinde yok bu iş? Dünyanın hangi ülkesinde yok? Yani sanki buralarda sokaklar böyle dolu, herkes o falan filan yok. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Eğer arıyorsanız, maksadın oysa, derdiniz oysa bulursunuz bir şekilde. Bir şekilde o sistemi bulursunuz. Ama yani böyle anlatırken de zırt pırt kadın gösterip, kadın laf edip bilmem ne yapıp ahlaki de değil. Hani doğru olmadığı gibi ahlaki de değil ya. Her insanın gidiş amacı var başka bir ülkeye. Millet kadın için mi gidiyor? Ama işte gençleri ya da böyle hayaller olan hiç yurt dışına çıkmamış insanların şeylerini gıdıklıyor. Duygularını, düşüncelerini nasıl tarif ederseniz artık. Çok uzattığım gibi çünkü ben bunu kısa yapmayı düşünüyordum. Topik, konu belli. Niçin buraya gelmek istiyorsunuz? Hesabınız yaptınız mı? Paranız yetecek mi? Amacınız gezip görmek mi? Rahat bir hayat yaşamak mı? Amacınız gelip iş kurup para mı kazanmak? Ee, Yoksa amacınız ya orada Yağma Hasan'ın böreği varmış. 5.000 dolara ev satıyorlarmış. Gidelim alalım. Bir tane, iki tane, üç tane. Yok öyle bir şey. Onları geçin. Onlara söyleyenleri de ciddiye almayın. İtibar etmeyin. Yalan söylüyorlar. 5.000 dolara bir yıllığına kiralayamazsın o evleri. Ha şey var. Turizmden uzak, şehirden uzak, hareketten uzak, köylerde işte koca ada burası. Burada da köyler var, küçük kasabalar var sağda solda. Gider oranın hayatını yaşarım dersen, yani benim için fark etmez bir pirinç tarlasının kenarında bir ev varsa ben orada da yaşarım dersen doğru. Ucuza alırsın, ucuza kiralarsın. Alırsın demeyeyim, işte ağız alışkanı hep alma diyoruz. Millet de zannediyor ki parasını verirsin, sen ne olur öyle bir şey yok. Ucuza kiralarsın. E, işte ucuza da yaşarsın. Yani öyle bir yaşamsa aradığın sorun yok. Olur. E, Umarım pek tahmin etmiyorum. Tam istediğim gibi anlatamadım ama umarım ne demek istediğimi anladınız. Neyi vurgulamaya çalıştığımı anladınız ve eğer Bali'ye gelmek istiyorsanız ya da Endonezya'ya bırakın Bali. Çünkü hep Bali Bali deniyor sanki Endonezya'nın diğer yerleri Bali'den çok mu kötü? Yok, burası biraz ismi çıktı. Biraz şey olmuş. Tanındı. Allah'ım bak şurada buradan 1.000 defa daha iyi. Küçük bir ada. Batam var Singapur'un dibinde buradan çok daha iyi. Çok daha modern çünkü sonradan kurulmuş. Bir de Singapur'un
etkisi var. Singapur'a yakın giden gelen çok falan. Daha modern binalar, daha modern yollar, daha şey. Ha burası kadar büyük değil ada. O ayrı konu. Demek istediğim alternatif çok. Ne aradığınıza bağlı. Ne aradığınızı kendinize sorun. Ha bu aradığınızı karşılayacak kadar maddi imkanınız var mı? Onu da sorun. Ya da onu sağlayacak iş imkanınız, yaratıcılığınız var mı? Yani online işim var benim diyor adam. Tamam eyvallah. Şu kadar para kazanırım online. Ya adam dünyanın her yerine gider. Çünkü bir bilgisayara bakıyor. Bir de ne marifeti varsa onu yapıyor. Onu da bilgisayarında yapıyor. Parası da geliyor. Yani farklı insanların bunu farklı değerlendirmesi lazım. Ben daha uzatmayayım. Eğer bu konuda soru gelirse bu konunun ciddi olduğuna inanıyorum. Önemli olduğuna inanıyorum ama insanlar ne kadar ciddi alıyor, ne kadar önem veriyor onu da bilmiyorum. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda ben bu şirketleri yeniden alacağım. Gerçi daha önce anlattım ben. Şirket nasıl kurulur, işte mülk nasıl edilir, araba nasıl alınır, motosiklet nasıl alınır, yasal durumu nedir falan böyle anlatmıştım ama demek yeterli değilmiş. Millet hala alabileceğine inanıyor. Onu yeniden işlemeyi düşünüyorum. Şimdilik burada bırakayım. Herkese iyi günler, iyi sabahlar, iyi akşamlar. Görüşmek üzere.